Elektronların yolu gerçekten bükülebilir mi? Evet, ama bu bükülme Einstein'ın uzay zamanı eğip bükmesi gibi bir şey değil. Buradaki hikaye elektronun dalga fonksiyonunun içinde saklı olan bir geometrinin ölçülebilir elektriksel tepkiler üzerinden kendini ele vermesiyle ilgili. Bu geometriye modern yoğun madde fiziğinde kuantum metrik deniyor. Ve Cenevre'deki ekip bunu oksit arayüzlerinde oluşan iki boyutlu bir elektron sisteminde taşınım ölçümleriyle erişilebilir hale getiren bir yöntem göstermiştir. Başlangıç noktası iki malzeme. Yani lantanyum alüminat ve stronsiyum titanat. Bu ikisi tek başına yalıtkan davranan oksitler. Fakat belirli koşullarda üst üste getirildiklerinde arayüzde elektronların yalnızca çok ince bir tabaka içinde serbestçe hareket ettiği bir yapı ortaya çıkabiliyor. Bu yapıya iki boyutlu elektron gazı deniyor. Basitçe şöyle düşünün. Elektronlar malzemenin içine yayılmak yerine iki katmanın sınırında ince bir otoyol boyunca akıyor. Bu deneyciler için çok değerli. Çünkü elektronların davranışını doğrudan görmek yerine bu otoyoldan geçen akım ve gerilim üzerinden son derece hassas biçimde izlenebiliyor. Şimdi asıl soruya gelelim. Kuantum metrik ne demek? Burada kritik nokta elektronun kuantum dünyada bir bilye gibi değil bir kuantum durum yani dalga fonksiyonu olarak tarif edilmesi. Kristallerde bu durum çoğunlukla blok durumları diye anılır. Ve elektronların momentumu değiştikçe çoğu zaman K uzayı dediğimiz momentum uzayında dalga fonksiyonu da değişir. İşte kuantum metrik bu değişimi mesafe gibi ölçen bir kavramdır. Momentum uzayında birbirine çok yakın iki noktada elektronun dalga fonksiyonları birbirine ne kadar benziyor, ne kadar farklılaşıyor. Kuantum metrik tam olarak bu yakın durumlar arası uzaklık fikrini nicelleştirir. Geometrik bir yaklaşım olarak ifade edilir. Çünkü ortada dalga fonksiyonları uzayında tanımlanmış bir ölçü vardır. Bu alanın matematiksel omurgası kuantum geometrik tensör denen bir büyüklüktür. Bu tensörün iki yüzü vardır. İmajiner kısmı Berry eğriliği denen etkiyle ilişkilidir. Reel kısmı ise kuantum metriktir. Berry eğriliği son yıllarda pek çok anormal taşınım olayında başrolde olduğu için daha popüler duyulmuştur. Kuantum metrik ise uzun süre var ama ölçülmesi zor gibi görülen daha ince bir geometrik bileşen olarak kalmıştır. Önemli ayrım şudur. Bazı sistemlerde simetri nedeniyle Berry eğriliği sıfıra yaklaşabilir. Fakat kuantum metrik hala sıfır olmak zorunda değildir. Yani geometri tamamen kaybolmaz. Sadece bir bileşeni sönümlenirken diğeri kalabilir. Peki bu iki malzeme arayüzünde bu geometri nasıl belirginleşiyor? Arayüzler kristalin simetrisini kırdıkları için elektronlara özel bir ortam sağlar. Elektronun spini ile momentum arasında bağ kurabilen spin-yörünge etkileşimi bu tür ortamlarda güçlenebilir. Özellikle raspa tipi denilen durumlarda elektronun gidiş yönü momentumu ile spininin tercih ettiği yön arasında bir tür kilitlenme oluşur. Buna spin momentum kilitlenmesi denir. Elektron sağa giderken spin bir yöne, sola giderken başka bir yöne yatkın hale gelir. Bu kilitlenme dalga fonksiyonlarının momentum uzayında nasıl döndüğünü, nasıl değiştiğini etkiler. Dolayısıyla kuantum metrik gibi geometrik nicelikleri büyütebilir. Araştırmacılar elektronların yolunu fotoğraflamıyor. Onun yerine elektronların bu geometrik arka plan yüzünden verdiği elektriksel yanıtı ölçüyorlar. Kullanılan düzenek ince bir iletken kanal gibi düşünülebilecek Hall-Bar geometrisidir. Örnek üzerinde bir akım sürülür. Gerilim düşümleri ölçülür ve sistemin direnç davranışı çıkarılır. Burada sıradan bir ölçüm değil, özellikle doğrusal olmayan magneto direnç hedeflenir. Doğrusal olmayan demek normalde gerilim akımla orantılı gider. Ohm yasası gibi doğrusal bir ilişki. Ama bazı kuantum malzemelerde özellikle simetriler kırıldığında ve manyetik alan uygulandığında gerilim akım ilişkisine ikinci mertebe gibi ek terimler karışabilir. Yani sistem düz çizgi gibi davranmaktan çıkar. Küçük ama ölçülebilir bir kıvrım gösterir. Bu kıvrımın hangi fiziksel mekanizmadan geldiğini anlamak ise işin en dikkatli kısmıdır. Güncel çalışmada iki kontrol düğmesi özellikle önemlidir. Birincisi kapı gerilimi, örneğin alt taraftan uygulanan elektrostatik bir gerilimle arayüzdeki taşıyıcı yoğunluğu ve hareketlilik ayarlanır. Yani elektronların sayısını ve ne kadar rahat aktığını kontrol edebilirsin. İkincisi düzlem için manyetik alan. Manyetik alan bazı simetrileri kırarak normalde iptal olan doğrusal olmayan katkıları görünür hale getirebilir. Araştırmacılar manyetik alanın yönünü ve büyüklüğünü değiştirerek ölçtükleri sinyalin yön bağımlı bileşenlerini incelerler. Sonuçta amaç ölçülen doğrusal olmayan magneto direnç içinden
kuantum metrikle ilişkilendirilen içsel katkıyı ayırt etmektir. Burada ayırt etme meselesi çok önemlidir. Çünkü doğrusal olmayan magneto direnç tek bir nedenden doğmaz. Aynı tür sinyaller farklı mekanizmalardan da gelebilir. Örneğin bilineer magnetoelektrik direnç gibi başka etkiler ya da düzensizlik ve saçılma kaynaklı katkılar. Bu yüzden araştırmacılar sinyalin çeşitli parametrelerle nasıl ölçeklendiğine bakarak hangi mekanizmanın baskın olabileceğini test eder. Örneğin hareketlilik değiştiğinde büyüme azalma biçimi kuantum metrik temelli teorik beklentiyle uyumlu mu diye kontrol edilir. Ayrıca manyetik alanın yönüne göre simetri testleri yapılır. Kısacası bir sinyal çıktı demekten çok bu sinyalin özellikleri şu mekanizmayla daha tutarlı türü bir mühendislik titizliği uygulanır. Bu noktada bükülme benzetmesini doğru yere oturtabiliriz. Einstein'in yerçekiminde metrik uzay zamanı geometrisini anlatır. Işık ve cisimler bu geometride geodezik denen yolları izler. Burada ise metrik elektronun dalga fonksiyonlarının yaşadığı soyut uzayda tanımlıdır. Yolun değişmesi gerçek uzayda bir ışık hüzmesinin merceklenmesi gibi görülmez. Bunun yerine dalga fonksiyonunun geometrik özellikleri taşınım katsayılarına ek terimler olarak yansır. Deneyin gösterdiği şey tam olarak budur. Elektronların kuantum durumlarının geometrisi uygun koşullarda ölçülebilir bir elektriksel imza bırakır. Kuantum metrik yalnızca teorik bir süs değil, gerçek ölçümlerle ilişkilendirilebilen bir fiziksel niceliktir. Sonuçta ortaya çıkan büyük fikir şudur. Bir kristalde elektronların davranışı yalnızca elektrik bantları ve saçılma süreçleriyle değil, aynı zamanda dalga fonksiyonlarının geometrisiyle de şekillenebilir. Lantanyum alüminat, stronsiyum titanat gibi oksit arayüzleri iki boyutlu elektron gazı oluşturarak bu geometrik etkileri görünür kılmak için güçlü bir platform sunar. Kuantum metrik bu platformlarda doğrusal olmayan magnetotransport ölçümleriyle erişilebilecek kadar somut hale gelir. Ve burada merak döngüsü kendiliğinden açılıyor. Eğer kuantum metriği sadece ölçmekle kalmayıp kapı gerilimiyle, arayüz mühendisliğiyle ve alanlarla hassas biçimde kontrol edilebilirse, elektronik devre tasarımında enerji banklarını ayarlamak kadar güçlü yeni bir araç daha mı kazanıyoruz? Yani geometriyi ayarlamak. Bu malzeme biliminin en heyecan verici sorularından biri ve sonraki adım tam da burada başlıyor.